Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kız çocuklarımız için çok hoş, çok güzel bir bolero yapımını anlatacağım. 1,5-2 yaş uyar diye düşünüyorum. Tabii elinizin sıkılığı da önemli. Sizinle birlikte başlayıp sizinle birlikte bitireceğim. Bittikten sonra santim olarak da beraber ölçeceğiz. O şekilde de ayarlayabilirsiniz. İp olarak Alize Diva Baby kullanacağım. 100 gram, 350 metre. Ne kadar ip gider diye sorarsanız, dediğim gibi sizinle başlayacağım için şimdi tam bilmiyorum, videonun sonunda ne kadar ip gittiğini size söyleyeceğim. Tığ olarak da 2 numara tığ kullanacağım. Siz elinize yatkın tığ kullanabilirsiniz. Hazırsanız şöyle ipimi kenara alayım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Zincir çekerek başlayacağız. Ne sıkı ne geniş olsun zincirlerimiz. 126 tane zincir çekelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, 126 tane zincirimi çektim. Şimdi tığıma doladım. Geriye doğru zincirlerimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincire giriyorum. Bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincire giriyorum. Trabzan yapıyorum. Bir dolayıp 2 defa da çektiğimiz trabzanlar yapıyoruz. Tığıma doladım. Sıradaki zincire giriyorum. Trabzan yapıyorum. Doladım. Sıradaki zincire trabzan. Her bir zincire bir trabzan yaparak ilerliyoruz. Baştaki zincirle birlikte toplamda 123 tane trabzan olması lazım. Evet, 123 tane trabzan yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, trabzanlarımı tamamladım. Şöyle sadece bir zincirim kaldı, o da kalsın, sonra şöyle katlayacağız. 3 zincir çekiyorum. Çevirdim, bir üst sıraya geçmiş oldum. Tığıma doladım. İlk trabzana değil, ikinciye bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Baştaki zincirle birlikte toplamda yan yana 5 tane trabzan olacak. Kenar bandımız 4 oldu ve 5. Evet. Dediğim gibi baştaki zincirle birlikte 5 trabzan yaptık. Şöyle bir zincir çektim. Tığıma doladım. 1, 2, 3. trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. 2 zincir, tığıma doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. 2 zincir, sayıyorum trabzanlarımı. 1, 2, üçüncüye başına dolamadan batıyorum. 2 zincir, tığıma doladım. 1, 2, üçüncü trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. 2 zincir, tığıma doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. V şeklinde yuva yapıyoruz. 2 zincir, üçüncü trabzana başına dolamadan batıyorum. 2 zincir, tığıma doladım. 1, 2, üçüncüye trabzan yapıyorum. 2 zincir, doladım. Aynı yere trabzan. Sıramız bu şekilde devam ediyor. Tekrar göstereceğim. 2 zincir, üçüncüye başına dolamadan batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Üçüncüye trabzan. 2 zincir, aynı yere trabzan. Sonra yine 2 zincir, üçüncü trabzana başına dolamadan batıyorum. Ve 2 zincir. Şöyle göstereyim, bakın. Bu şekilde devam edelim. Sıranın sonunu göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son V şeklindeki yuvayı yaptıktan sonra bir zincir çektim. Tığıma doladım. 1, 2, üçüncü trabzana trabzan yapıyorum. Kenar trabzanlarım 5 tane olacak. 2, her birine bir batıyorum. 3, 4, son zincirime de trabzanımı yapıyorum. 5, 3 zincir. Evet, şöyle göstereyim ne yaptık. Şöyle bu V'lerden yaptık arkadaşlar. V şeklinde yuva yaptık. 19 tane olması lazım. Beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18 ve 19 tane oldu. Evet. Artırmaları bu sırayı yaptıktan sonra göstereceğim. Artırmaları nerede yapacağımızı. Tığıma doladım. İlk trabzana değil,
İkinci trabzana trabzan yapıyorum. Yan yana yine zincirle birlikte 5 tane trabzanım olacak. Bir dolayıp 2 defa da çektim. Evet, 5 tane kenar trabzanım oldu. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Desen yapacağız. Hemen bu ilk V şeklinde yuvamın içine giriyorum. İlmeği aldım. İlk önce tek çekiyorum. Sonra dolayıp 2 çekiyorum. Sonuncuyu çekmiyorum. Tığımda bırakıyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya giriyorum. İlmek alıyorum. Doladım. İlk önce tek çektim. Doladım. 2 çektim. Tığımda 3 ilmeğim var. Dolayıp 3 ilmeğin içinden geçiyorum. Ne yapıyoruz? İlk önce 2 tane yarım trabzan, sonra ikisini de kapatıyoruz. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya aynı şekilde ilk önce tek dolayıp sonra 2 çekiyorum. Üçüncüyü çekmiyorum. Doladığım yuvaya giriyorum. İlmeği alıyorum. İlk önce tek, sonra 2 çekiyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. Dolayıp 3 ilmeğin içinden geçiyorum. 2 zincir, tığıma doladım. Aynı yuvaya yine 2 tane yarım trabzan yapıyorum. 1 2. Tığımda 3 ilmeğim var. Dolayıp 3 ilmeğin içinden geçiyorum. Diğerine geçişte de 2 zincir çekiyorum. 1 2 zincir çektim. Tığıma doladım. Diğer yuvaya geçiyorum. İlk önce tek, sonra 2 çektim. Sonuncuyu çekmiyorum. Doladım. Aynı yuvaya giriyorum. İlmeği aldım. İlk önce tek, sonra 2 çektim. Tığımda 3 ilmeğim var. Dolayıp 3 ilmeği içinden geçiyorum. Aynı işlemi yapıyoruz. 2 zincir doladım. Aynı yuvaya 2 tane yarım trabzan. 1 2 dolayıp 3 ilmeği içinden geçiyorum. 2 zincir doladım. Aynı yuvaya 3. Tavşan kulağı diyelim arkadaşlar buna. Şöyle, çünkü tavşan kulağı şeklinde kapatıyoruz. Üçüncüyü yaptım. 2 zincir. Tığıma doladım. Sıradaki V'nin içine giriyorum. Aynı işlemi yapıyorum. 2 tane yarım trabzan yapıp ikisini bir sonra kapatıyorum. 2 zincir. Aynı yuvaya yine 2 tane yarım trabzan yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. 2 zincir doladım. Aynı yuvaya yine 2 yarım trabzan. 1 2 doladım ve kapatıyorum. Diğerine geçişte de 2 zincir çekiyorum. Bu sıramız bu şekilde ilerliyor. Çok kolay. 2 yarım trabzan yapıp kapatıyoruz ikisini. Sonra arada 2 zincir. Sonra dolayıp çekiyorum. 2 zincir. Aynı yuvaya 2 yarım trabzan. Ve trabzanlarımı kapatıyorum. Geçişte de 2 zincir. Sıramız bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son desenimi yaptıktan sonra bir zincir çektim. Tığıma doladım. Karşımda 5 trabzanım var. Yine her birine bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Evet, son zincirime de trabzan yapmayı unutmuyorum. 3 zincir. Evet, sırayı tamamlamış olduk. Şimdi artırmalarını göstereceğim. Kol ve gövde artırmalarını nerede yapacağız onu göstereceğim. Şöyle buradan sayıyorum, bakın. 2 desen bırakıyorum. 3. desenime V şeklindeki yuvama şöyle şu şekilde işaretleyici koyuyorum. Şöyle 2 desen ön için ayırdık. Üçüncüye işaret koyduk. Kol için 3 desen ayırıyorum. Bunu saymıyorum arkadaşlar. İşaretlediğimizi saymayalım. Kol için 3 desen. 1, 2, 3 desen ayırıyorum. Dördüncüye işaretleyici koyuyorum. Bu şekilde. Arka için 5 tane ayırıyorum. 1, bunu saymıyoruz. İşaretlediğimizi saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ayırdım. Altıncıya işaret koyuyorum.
Yine kol için 3 tane 1 2 3 tane ayırdık. Dördüncüye işaretleyici koyuyorum. Burada artırma yuvam olacak. Ön için yine 2 tane denk geldi. Evet, sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi hem de işaretlerimizi de koyduk. 3 zincir çekmiştim, çevirdim. Tığıma doladım. Hemen ikinci trabzanımın tepesine trabzan yapıyorum. Yine bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzanlar yapıyorum. Şöyle burada 2 zincir çekiyorum. Evet, 2 zincir çekmiştim, tığıma doladım. Buraya batmıyorum arkadaşlar. Buradaki 2 zincir çektiğim yuvanın içine bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yaptım. 2 zincir, tığıma doladım. Sıradaki 2 zincir yuvasına trabzan yapıyorum. Kutucuk yapıyoruz bu sıramızda. 2 zincir, tığıma doladım. Buradaki boşluğa batarak da bir trabzan yapıyorum. Zincir boşluğuna. 2 zincir, tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına bir trabzan. 2 zincir, sıradaki zincir yuvasına bir trabzan. 2 zincir, tığıma doladım, sıradaki zincir yuvasına bir trabzan. Bu artırma desenimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işaretli. Burada 2 zincir çekiyorum, tığıma doladım. Hemen ilk zincir yuvasına bir trabzan, 2 zincir çekiyorum, tığıma doladım. Artırma yuvası olduğu için aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Evet. 2 zincir, tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına da bir trabzan yapıyorum. Sonra 2 zincir çekip aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. İşaretlediğimiz desenlerin üzerini bu şekilde öreceğiz. Diğerleri de burada olduğu gibi örülecek. Evet, 2 tane V şeklinde yuva yaptım gördüğünüz gibi. Sonra yoluma devam ediyorum. 2 zincir. Sıradaki zincir yuvasına bir trabzan. 2 zincir, sıradakine bir trabzan. 2 zincir, sıradakine bir trabzan. Diğer artırma desenine kadar ilerliyorum. 2 zincir, sıradaki zincir yuvasına bir trabzan. 2 zincir, sıradaki yuvaya bir trabzan. 2 zincir, sıradaki yuvaya bir trabzan. Evet, beraber yapalım. 2 zincir, sıradaki yuvaya bir trabzan. 2 zincir, sıradakine bir trabzan. 2 zincir, bir trabzan. 2 zincir, buradaki geçiş zincirine bir trabzan. İşaretlediğim desenim var karşımda. Gördüğünüz gibi ne yapıyorduk? 2 zincir çekiyoruz, tığımıza doladık. Hemen ilk zincir yuvasına bir trabzan. İşaretlediğimiz yuva olduğu için, desen olduğu için 2 zincir, aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde. 2 zincir, sıradakine geçiyorum, bir trabzan. 2 zincir, aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. 2 tane V yaptık. Artırma yapmış olduk. Yoluma devam ediyorum. 2 zincir, sıradaki yuvaya bir trabzan. 2 zincir, sıradaki yuvaya bir trabzan. 2 zincir, bir trabzan. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Diğer işaretlediğimiz yuvamıza kadar gelelim. Evet, işaretli olan artırma yuvama geldim. Onun öncesindeyim. 2 zincir çektim. İlk yuvama bir trabzan, 2 zincir, işaretli olduğu için aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. V şeklinde yuva yapmış oldum. 2 zincir, sıradaki yuvaya geçiyorum. Bir trabzan, 2 zincir, aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Evet, buradaki artırmamızı tamamladık. 2 zincir, sıradaki yuvaya bir trabzan, 2 zincir, sıradakine bir trabzan. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Buradaki işaretlediğimiz yuvamıza da yine bir trabzan, 2 zincir, aynı yere bir trabzan, 2 zincirden sonra yine bu yuvamıza da 2 zincir, bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Sonra her yuvaya bir trabzan yapıp aralarda 2 zincir çekip sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle bakın. 2 zincir çektim. En son buraya trabzan yaptıktan sonra buradaki bir zincir çektiğimiz yuvaya
Batmıyoruz, kesinlikle buraya batmıyoruz. Buradaki trabzanın tepesine trabzan. Her birine bir trabzan yaparak devam ediyorum. Evet, 5 trabzanımı yaptım. 4. sıramızda tamamlamış olduk. 3 zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Bir üst sıraya geçtik. Hemen kenar trabzanlarımı yapıyorum. İlkine batmıyorum. İkinciye trabzan. Ve her birine bir trabzan yapıyorum. Evet, şöyle burada tığıma doladım. Buradaki zincir boşluğuna 2 tane trabzan yapıyorum. İlk zincir yuvama 1 2 trabzan. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına geçiyorum. Trabzanların tepesine değil, zincir yuvalarına batıyoruz. 2 trabzan yapıyoruz. 1 2. Yine bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Sıradaki zincir yuvasına geçiyorum. 2 trabzan. 1 2. Doladığım sıradaki zincir yuvasına 2 trabzan. 1 2. Tığıma doladığım sıradaki zincir yuvasına 2 trabzan. Her kutucuğa 2 trabzan yaparak ilerliyorum. Artırma yaptığım köşeye gelene kadar. Sıradaki zincir yuvasına 2 trabzan. 1 2. Tığıma doladım. Bakın. İşaretlediğim artırma yuvama geldim. Hemen bu ilk V'nin içine 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Tığıma doladım. Bu trabzanı da tepesine batıyorum. Bakın. İlk V'nin içine 2 trabzan yaptım. Sonra trabzanın tepesine bir trabzan. Tığıma doladım. Bu ortadaki kutucuğun içine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3. Tığıma doladım. Evet, tığıma doladım. Hemen buradaki trabzanın tepesine de trabzan yapıyorum. Şöyle bakın. Bu şekli alacak. Buradaki V'nin içine 2 trabzan. 1 2. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına geçiyorum. 2 trabzan. Artırma yuvalarımız bu şekilde olacak. Evet. Yine her zincir yuvasına 2 trabzan yaparak devam edelim diğer artırma yuvasına kadar. Şöyle hızlıca yapayım. 2 trabzan, sıradakine 2 trabzan, sıradakine 2 trabzan. Evet, bu şekilde devam edelim. Şu ilk V'ye kadar gelelim. Artırma yuvamızın ilk V'sine kadar. Evet, işaretlediğim artırma yuvamın üzerindeki ilk V şeklinde yuvanın öncesindeyim. Hemen o zincir yuvasına, V şeklindeki yuvaya 2 trabzan yapıyorum. Burada ne yaptıysam aynı işlemi buraya da yapacağım. Ne yapmıştık? 2 trabzan yaptıktan sonra hemen ilk trabzanın tepesine trabzan yaptık. Tığıma doladım. Ortadaki kutucuğun içine 3 trabzan. 1 2 3. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3. Tığıma doladım. Bu trabzanın tepesine de trabzan yapıyorum. Evet. V şeklindeki yuvamın içine 2 trabzan. 1 2. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına geçiyorum. 2 trabzan. Yoluma devam ediyorum. Sıradaki zincir yuvasına 2 trabzan. Bu şekilde her zincir yuvasına 2 trabzan yaparak devam edelim. İlk V'mize kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi ilk V'nin öncesine kadar geldim trabzan yaparak. İlk V şeklindeki yuvama 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Tığıma doladım. Hemen sıradaki trabzanın tepesine batarak da bir trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Ortadaki kutucuğun içine
3 trabzan. 1 2 3. Tam ortada bir zincir çekiyoruz. Tığımıza doladık. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3. Tığıma doladım. Buradaki trabzanın tepesine de trabzan yapıyorum. Ve sıradaki V şeklindeki yuvamın içine 2 trabzan. Evet, buradaki artırma yuvamı da tamamlamış oldum. Ve yine her kutucuğun içine 2 trabzan yaparak devam ediyorum. Buradaki işaretlediğim artırma yuvamın içine de aynı burada yaptığımız işlemin aynısını, diğerlerini yaptığımız işlemin aynısını yapalım. Sıranın sonuna, yani buraya kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldim, artık bilirsiniz sıranın sonuna, ama bakın son yuvama 2 trabzan yaptım ve kenardaki 5 trabzanın her birine bir batarak sıramı tamamlıyorum. Evet, son zincirime de trabzan yapmayı unutmuyorum. 3 zincir. Evet, bir desenimizi tamamladık. Şimdi çevirip bir sonraki desenimize başlayacağız. Burada ilk sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Şöyle çevirelim. İlk trabzanı atlıyorum, ikinciye trabzan, sıradakine trabzan, yan yana 5 tane trabzan baştaki zincirle birlikte. Evet, 5 trabzandan sonra ne yapıyorum? Bir zincir çektim, tığıma doladım. Buradaki yaptığım gibi, dediğim gibi 1 2 üçüncüye trabzan yapıyorum. 2 zincir, aynı yere bir trabzan, 2 zincir çekiyorum. 1 2 üçüncüye başına dolamadan batıyorum. 2 zincir, tığıma doladım. 1 2 üçüncüye trabzan, 2 zincir, aynı yere trabzan, 2 zincir çekiyorum. 1 2 üçüncüye başına dolamadan batıyorum. 2 zincir doladım. 1 2 üçüncüye trabzan, 2 zincir, aynı yere trabzan. V şeklinde yuva yapıyoruz yine. 2 zincir, 1 2 üçüncüye başına dolamadan batıyorum. 2 zincir, tığıma doladım. Şöyle buradaki yuvaya, zincir yuvasına trabzan yapıyorum. 2 zincir, bir zincir çektiğimiz yuvaya trabzan yaptık. Aynı yere trabzan. 2 zincir, şöyle sayıyorum trabzanları. 1 2 üçüncüye başına dolamadan batıyorum. 2 zincir, tığıma doladım. 1 2 üçüncüye trabzan. 2 zincir, aynı yere trabzan. Köşeye gelince burada yaptığımız gibi yapacağız. 2 zincir, üçüncüye başına dolamadan batıyorum. 2 zincir, üçüncüye trabzan. 2 zincir, aynı yere trabzan. Evet, bu şekilde ilerleyelim. Şöyle şuraya kadar gelelim. Bu köşeyi yine beraber yapalım. Evet, şöyle göstereyim, bakın. Diğer artırma yuvama geldim. 2 zincir, en son buraya başına dolamadan battım. Bu zincir yuvasına bir zincir çektim, yuvaya bir trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya bir trabzan daha yaptım. 2 zincir, 1 2 üçüncüye başına dolamadan batıyorum. 2 zincir, 1 2 üçüncüye trabzan, 2 zincir, aynı yere bir trabzan, 2 zincir, 1 2 üçüncüye başına dolamadan batıyorum. 2 zincir, üçüncüye trabzan, 2 zincir, aynı yere trabzan. Evet, bu şekilde devam ediyor. Dediğim gibi bu bir zincir artırma köşemizdeki bir zincir çektiğimiz yuvaya yine V şeklinde yuva yapacağız. Şöyle gövde ön kısımda, bakın, bir alttaki desenim 2 taneydi, şimdi 3 oldu. Bir de köşemdeki desenim var. Kol içinde 3 tane ayırmıştık, 5 tane oldu. Köşedekiler de, onları da saymıyorum arkadaşlar, bakın köşedekileri saymıyorum, 5 oldu.
Arkada 5'ti, 7 olacak. Kol 3'tü, 5 olacak. Ön 2 idi, 3 olacak. Bunları saymıyoruz. Evet, bu şekilde devam edelim. Sıranın sonuna kadar gelelim. Ben sonra özetleyeceğim. Hatta sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Eminim bilirsiniz artık. Evet, sıranın sonuna geldim. Bakın yuvalarımı yaptım. Köşeler, artırma köşelerime de yine aynı şekilde yuva yapmayı unutmadım arkadaşlar. Ne kadar yuvamız oldu? V şeklindeki yuvamız, şöyle modelimin düz tarafından göstereyim. İlk sıramızda, ilk desen sıramızda 19 tane desenimiz vardı. Şimdi 28 tane desen oldu. Yani 8 tane arttı. Her seferinde 8 tane artacak. Evet. Şimdi ne yapacağız? Modelimizin ikinci sırasında, bakın bu ikinci sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Tığımı doladım. Hemen sıradaki trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Ve her birine bir batarak devam ediyorum. Evet, 5 trabzandan sonra bir zincir çektim. Tığıma doladım. Dediğim gibi ikinci sıraya bakıyorum. Ne yapmışım? 2 tane yarım trabzan yapmışım. Yuvaya giriyorum. İlmeği aldım. İlk önce tek, sonra 2 çekiyorum. Sonuncuyu çekmiyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya girdim. İlmeği aldım. İlk önce tek, sonra 2 çekiyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. Dolayıp 3'ünün içinden geçiyorum. Arada 2 zincir. Yine aynı şekilde 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Ve kapatıyorum. 2 zincir. Yine 2 yarım trabzan yapalım. Ve kapatalım. 3 tane olduktan sonra 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Diğer V'nin içine giriyorum. Aynı işlemi yapıyorum. Evet, videoyu geriye de alabilirsiniz arkadaşlar. Sayı farklı sadece. Altta 2 taneydi. Önler için 2 ayırmıştık. Üçüncüyü artırma olarak ayarlamıştık. Zaten artırma desenin üzerine de şunu işaretleyici oraya geçirebilirsiniz. Şöyle şuraya. Hatta V'nin içine geçirelim direkt. Şöyle. Ortadaki V'nin içine geçirelim. Bakın burası yine artırma yuvamız, desenimiz olacak. Bunu unutmayın. Şöyle diğerlerini de aynı şekilde yaparsınız. Şöyle. Bakın. Tam üzerindeki V'ye geldim. İşaretimi oraya yerleştiriyorum. Diğerini de aynı şekilde. Şöyle bakın, üzerinde köşeye geliyor. Burada yuva yaparken arkadaşlar böyle burası ben 3 zincir de çekebilirsiniz. Çok açık olur diye ben 2 zincir çektim. Ama siz sıkıca 3 zincir de çekebilirsiniz. Burası trabzan doldurmada sıkıntı yaşıyorsanız. Evet, buradaki işaretleyicimde yine köşeye bakın. Buraya alıyorum. Buradan sayarsak, sol taraftan sayarsak 1, 2, 3, 4. Evet, artırma köşelerimizi tamamladık. Dediğim gibi videoyu geriye alabilirsiniz. Aynı şekilde devam edin. Bu şekilde 3 desen yapalım arkadaşlar. Bakalım boyutuna. Daha büyük yapıyorsanız bir sıra daha fazla yapabilirsiniz. Elinizin sıkılığına, genişliğine bağlı. Robası için. Dediğim gibi bir desenimizi tamamladık. İkinci desene başladık. İkinci desenin ikinci sırasındayız. 3 desen yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 3 desen olana kadar ördüm. Artık yeterli diye düşünüyorum. Gövde ve kolları ayıracağız. Sadece gövdeyi devam ettireceğiz. Şöyle işaretleyicimde bakın buralara yerleştirdim. Şöyle yine birinci sıradan ne yaptıysam aynı işlemi yapacağım. Sadece buradaki köşeye bir zincir çektiğim yuvaya kadar ilerleyeceğim. Yan yana 5 tane trabzanımı yapıyorum. Zincirle birlikte 5 olacak. 4 5 oldu. Bir zincir çekiyorum. Tığıma dolun. Dediğim gibi birinci sırada ne yaptıysam aynı işlemi yapacağım. 1 2 üçüncüye trabzan. 2 zincir. Aynı yere trabzan. 2 zincir. Üçüncüye başına dolamadan batıyorum. 2 zincir. Üçüncüye trabzan. Evet, birinci sırada ne yapsak aynı işlemi yapalım.
Şöyle köşenin öncesine kadar gelelim. Buraya sık iğne yapacağız. Sonra iki kolu birleştireceğiz. İki köşeyi şöyle. Evet, şöyle göstereyim. Bakın 5 tane V şeklinde yuvamı yaptım. Buradaki bir zincir köşesinin öncesindeyim. En son sık iğne yaptıktan sonra 2 zincir çektim. Tığıma doladım. Şöyle burası kol evi olacak biliyorsunuz. Bu şekilde ikiye katlıyorum. İki parçayı birden bakın köşelerine hem buraya hem diğerine ikisine bir yuva yapacağız. Bir trabzan, iki zincir, aynı yere bir trabzan daha yapıyorum ve iki zincir çekiyorum. Dediğim gibi artık bu kısmı gitmeyeceğiz, sadece gövdeyi öreceğiz. İki zincirden sonra sayıyorum. 1 2 üçüncüye başına dolamadan batıyorum. Yoluma devam ediyorum. 2 zincir, üçüncüye trabzan, 2 zincir, aynı yere trabzan, 2 zincir, üçüncüye başına dolamadan batıyorum. 2 zincir, üçüncüye trabzan, 2 zincir, aynı yere trabzan, 2 zincir. Evet, bu şekilde devam edelim yuva yaparak. Bu köşenin bakın diğer artırma köşesinin öncesine kadar şöyle buraya kadar gelelim. Evet, şöyle gördüğünüz gibi bir zincir çektim, artırma köşesine kadar geldim. Şöyle arkada da kaç tane yuvam oldu bakın. 3 6 9 10 11 tane oldu. En son 2 zincir çektim, tığıma doladım. Hem bu köşeyi hem diğer bir zincir çektim köşeyi birleştiriyorum. Kol evi burası olacak. Şöyle tığıma doladım. Hem buradaki bir zincir çektiğim yuvaya hem de diğerine ikisine bir batarak trabzan, yani yuva yapıyorum yine. 2 zincir, aynı yere trabzan, 2 zincir çekiyorum. Şöyle şu şekilde yoluma devam ediyorum. Ne yapıyoruz? 1 2 üçüncüye başına dolamadan batıyoruz. 2 zincir, üçüncüye trabzan, 2 zincir, aynı yere trabzan, 2 zincir, üçüncüye başına dolamadan batıyorum. Evet, artık bilirsiniz. Sırayı tamamlayalım. Evet, gördüğünüz gibi sırayı tamamladım. 5 trabzanla çevirdim. 3 zincir çektim. Hemen sıradaki trabzanın tepesine trabzan ve her birine bir batarak devam ediyorum. Bir zincir doladım. Desen yapıyorum. Desenin ikinci sırasında ne yaptıysam aynı işlemi yapıyorum. Dediğim gibi sadece gövdeyi örüyoruz. Artırma artık yapmıyoruz. 2 zincir, aynı yere 2 tane daha yarım trabzan yapıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir, aynı yere 2 yarım trabzan, kapatıyorum. 2 zincir, diğer V şeklindeki yuvaya geçiyorum. Evet, artırmamız bitti arkadaşlar. Sadece robayı diyorum. Gövdeyi öreceğiz. Gövde kısmını öreceğiz. Köşemiz yok, artırmamız yok. Düz bir şekilde devam edeceğiz. Buralarda yaptığımız gibi, bu aralarda yaptığımız gibi düz bir şekilde devam edeceğiz. 2 desen de yapabilirsiniz, 3 desen de yapabilirsiniz. Size kalmış, ne kadar olmasını istiyorsanız. Yelek örmek istiyorsanız da daha uzun örebilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış. Evet, ben desenlerimi tamamlayacağım. Sonrasını size göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Kol ayrımından sonra 2 desen daha örmüş oldum. Yeterli diye düşünüyorum. Şimdi kenar yapacağız. Kenarı nasıl yapacağız onu göstereceğim. En sonda gördüğünüz gibi trabzan sıramı yaptım. Şöyle yan taraftan başlayalım. Yani ipimizi hiç koparmayalım. Hemen şöyle trabzan yuvasına bakın. Bu iki trabzan arasına başına dolamadan batıyorum. Aynı yere bir daha batıyorum.
Ve sıradaki bakın, buraya trabzan batım yuvasına başına dolamadan batıyorum. Sık iğne yapıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bu sık iğnenin tepesine bu şekilde bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Ve şuradaki bakın, burada zincirim var. Trabzanın tepesine bu şekilde başına dolamadan batıyorum. Sıradaki bakın, trabzan boşluğuna, 2 trabzan boşluğuna girerek bir sık iğne. Şöyle bakın, buraya girerek trabzan batım yuvasına girerek bir sık iğne, 2 zincir, tığıma doladım. Bu sık iğnenin tepesine batarak bir trabzan, bir dolayıp 2 defa da çektim. Ve bakın, buradaki trabzan tepesine başına dolamadan batıyorum. Bir sık iğne, 2 trabzan boşluğuna, bir de buraya batıyorum. Trabzan batım yuvasına. 2 zincir, tığıma doladım. Sık iğnenin tepesine trabzan. Ve şöyle trabzanın tepesine bakın, bu şekilde sık iğne. Yani bir trabzanın üzerine sık iğne yapıyoruz. Bir tanesinin üzerine de bu şekilde desen yapıyoruz. Evet. Tepecik yaptık diyelim. Sıradaki 2 trabzan arasına sık iğne. Trabzan batım yuvasına sık iğne. 2 zincir. Tığıma doladım. Mantığı kavrarsanız çok kolay. Sık iğnenin tepesine trabzan. Şöyle trabzanın tepesine bu şekilde girerek sık iğne. 2 trabzan arasına sık iğne. Sıradaki batım yuvasına sık iğne. 2 zincir doladım. Tepecik yapıyorum. Trabzan yaptım tepesine. Buraya batarak, bakın, buraya batmıyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yani 3 sık iğne, bakın, bu 1 diyelim, bu 2, 3 sık iğne yapıyoruz. Sonra 2 zincir, sık iğnenin tepesine trabzan. Burada trabzanın tepesine batarak, bu boşluğa batmıyorum. Trabzanın tepesine batarak sık iğne. Bu 1, ikisinin arasına 2, bu batım yuvasına 3, 3 sık iğne, 2 zincir, sık iğnenin tepesine trabzan. Trabzanın tepesine bu şekilde, bu boşluğa batmıyorum. Trabzanın tepesine bu şekilde sık iğne. 2, 3 sık iğne. Tekrar 2 zincir, tepesine trabzan. Trabzanın tepesine sık iğne. Bu birdi. Şimdi 2, üçüncüyü yaptıktan sonra yine 2 zincir çekip tepecik yapacağım. Böyle aralıkları hep aynı olsun diye bu şekilde yaptık. Şöyle şuraya kadar gelelim. Bu üst kısmı nasıl yapacaksınız onu da göstereceğim. Evet, şöyle göstereyim. Bakın, uç kısma kadar geldim. Burada 2 zincir çekiyorum. Bu sık iğnenin tepesine trabzan yapıyorum. Şöyle bir, ikinciye başına dolamadan batıyorum. Bir tane atladım, ikinciye. Sonra sıradaki bakın, trabzanların batım yuvasına bir tane sık iğne, bir sonrakine sık iğne, 2 zincir, yine 3 tane batmış oldum. 2 zincirden sonra sık iğnenin tepesine trabzan. Şöyle bir, ikinciye başına dolamadan batıyorum. İkinci fazla biraz az geliyorsa arkadaşlar, üçüncüye de batabilirsiniz. Bakın, 1, 2, üçüncüye batabiliriz. Üçüncü de fazla geldi. En iyisi ikinciye başına dolamadan batalım. Yan yana 3 tane sık iğne. Bu 1'di. 2, 3. 2 zincir. Sık iğnenin tepesine trabzan. Bir tane atladım. İkinciye sık iğne. Bu 1.
2, 3 tane yan yana sık iğneden sonra 2 zincir, tepesine, sık iğnenin tepesine trabzan, bir tane atlıyorum, ikinciye başına dolamadan batıyorum. Evet, burada yaptığımız işlemin aynısı. Bu şekilde devam edelim. Şöyle şuradaki görüntü nasıl olmuş bakayım. Evet, güzel duruyor. Değiştirebilirsiniz. Hoşunuza gitmediyse ben değiştirebilirim. Böyle bu şekilde tamamen etrafını, burada da şurada yaptığımız mantıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Alt kısımda tamamen etrafını yapalım. Kolunu da yapacağız. Kolunun bir tanesini yapayım, bir tanesini de size yine göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi etrafını bu şekilde yaptım. Hafif de ütü yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi kol kenarı nasıl yapacağız onu göstereceğim. Bir zincir çekiyorum. Şöyle bakın, burayı işledim. Sizinle birlikte bu tarafı yapacağım. Evet, şöyle kol altından başlayalım. Buraya sık iğne yaparak başlıyorum. Bir, şunu içeri alayım. 2 sık iğne yaptım, yeterli. Şöyle 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sık iğnenin tepesine trabzan. Bir trabzan atlıyorum. İkinciye başına dolamadan batıyorum. Bu 1. Yanına 2. Yanına 3. 3 sık iğneden sonra yine 2 zincir. Son sık iğnemin tepesine trabzan. Bir trabzan atlıyorum. İkinciye başına dolamadan batıyorum. Bu 1. Sıradakine 2. Sıradakine 3. Yine 2 zincir. Doladım. Sık iğnenin tepesine trabzan. Ve bir trabzan atlıyorum. İkinciye başına dolamadan batıyorum. Bu 1. Yanındakine 2. Yanındakine 3.'yü yaptıktan sonra 2 zincir. Evet, son sık iğnenin tepesine trabzan. Böyle. Buraya kadar gelelim. Burada ipimizi kopartalım arkadaşlar. Bitmiş halini göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Düğmelerimi de diktim. Düğme iliği açmamıştık arkadaşlar. Düğme iliğini nasıl yaptım? Şöyle 2 trabzan arasına geçirerek düğmelerimi iliklemiş oldum. O şekilde yapabilirsiniz. Düğmeleri nereye diktim diye sorarsanız, yukarıdan sayarsak ikinci trabzan sırasına diktim. Aşağıdan da bakın 1, 2, 3, 4. trabzan sırasına diktim. Diğerini de tam ortaya denk gelecek şekilde trabzanları sayarsınız. 8.'ye denk geliyor. 8. trabzan sırasına diktim arkadaşlar. Böyle hafif de dediğim gibi ütü yaptım. Çok hoş, çok şık oldu. Santim olarak da vermek istiyorum merak edenler için. 2,5 yaşa kadar da olur diye düşünüyorum. Çocuğun zayıflığına göre. Evet, bakın 25 santim. En olarak 25 santim. Yukarıdan aşağıya doğru da 17 santim. Koltuk altına kadar yakadan şöyle 12 santim. Şöyle kol evi de 10 santim. Gördüğünüz gibi ideal. Çok tatlı, çok şirin oldu. İpim ne kadar kaldı? Göstereyim arkadaşlar. Bakın bayağı bir kaldı. Yelek yapmak isterseniz de bu ip yeterli diye düşünüyorum. İp bitene kadar örebilirsiniz. Kenar payı ayırarak da. Evet, böyle. Şöyle arkasını da göstereyim. Terziye götürüp beğendiğiniz, istediğiniz kumaşı alt kısmına, şu kısma geçittirirsiniz arkadaşlar. Çok hoş, çok şık bir elbise olacaktır eminim. Böyle hafif de ütü yaptım, söylemiştim. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik tamamen ücretsiz arkadaşlar. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki bu tür modellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına istiyorum yazarsanız sevinirim. Şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.